Rosie Galeri geçen yıl açıldı ve 4. sergilerini de genç sanatçılara ayırdılar. Onu da birazdan Esra anlatacak. Benim Peri Masalım sergisinin içerisine girer girmez kendinizi gerçekten peri masalında hissediyorsunuz. Gerek seçilen renkler, gerek çerçeveler ve pek çok detay ve elbette işlerin kendisi. Hepsi bir masalı ve sanatçıların da kendi masallarını anlatmalarını sağlıyor elbette. Rosie Galeri geçen yıl, bir yıl önce Evet, açıldı. geçen Çok Şubat yeni. ayında, 2024 Şubat'ta açıldı. Bu dediğimiz gibi 4. sergimiz. Önceki sergiler daha tanınmış ve ünlü isimler yer almaktaydı. Ama bu sergi biz baştan beri aslında Rosie'nin mottosu gençlere alan açmak, gençlerin sesini izleyicilere duyurmak. Onların özgürce ifade edebilecekleri sergiler planlamaktı ve My Fairy Tale sergisi de aslında buradan yola çıktı. Biz direktörüm Polina ile sergiyi planlarken aslında toplumsal sorunların hikaye anlatımıyla, hikaye yoluyla sergilenmesine karar verdik ve böylelikle öncelikle sanatçı atölyeleri ziyaret ettik ve hepsi aslında birbiriyle konuşan sanatçılar. Hepsiyle teker teker kendi hikayelerini oluşturmalarını istedik ve bu çerçevede Rosie Galeri kürasyonu tamamladı. Polina, neticede direktörüsün. Hemen hemen her sergide zaten emeğim var. Küratörlük yapıyorsun bir taraftan da. Mesela bunun kürasyonu da dediğim gibi hani girdiğimiz anda o mesajı hissetmek üzerine, yani sadece beyaz duvarların olduğu, eserlerin sergilendiği, Esra'nın dediği gibi evet. bir galeri değil. Yani genel olarak aslında atmosferi de kurguluyorsun bir taraftan. Onu da küratör ediyorsun. Biraz hem Rosie'nin bu sergiye bakışını belki anlatırsın, hem de bu sergi özelinde örnekler verirsin. Anlatmaya çalışacağım. Evet. Türkçe anlat, öyle başla. Sıkıştığın Tamam. yerde İngilizce Tamam, geç. Hiç sorun değil. İngilizce Anlaştık. Türkçe'de anlaşırız. Anlaşırız. İlk önce şöyle söyleyeyim. Bu sergi tam sanatçı bir de galeri işbirliği. Daha önce başladık. İlk önce sergi metni hazırladık. Esra Hanım ile konuştuk. Ne var, ne dünya ne yaşıyor ve ne ilginç olabilir. Geçen sene zaten şöyle fark ettik, herkes çok mutsuz. Evet. Bir de onu unutmak, ne yaşadığımızı unutmak istemiyoruz. Dünya ne oluyor unutmak istemiyoruz. Ama aynı zamanda daha renk eklemek istiyoruz. Bir de daha masal hikaye eklemek istiyoruz. Bu nedenle My Fairy Tale, kendi fairy tale. Bir de zaten hikaye anlatmak o çok önemli değil, o çok ilginç bir yetenek. Bütün insanlar hikaye anlatıyorlar. Mesela ben şu anda hikaye anlatıyorum size. Bir de ama herkes çok farklı anlatıyor. Bir de bu yetenek sanat gibi gözüküyor. Çünkü her sanatçı kendi hikaye zaten anlatıyor ama farklı şekilde. Kendi stil var, kendi dil var. Bu nedenle biz onun dili duymak istedik ama daha masallı tipi böyle söyleyebilirim. Masal evet. İlk önce çok vuruyor insanı. Ne düşüneceğini, ne hissedeceğini böyle bir şaşırıyorsun. Sonra hikayeyi dinleyince de direkt içine alıyor. Ama tabii ki senden dinlemek istiyoruz Gül'ün. Bu Kırmızı Kraliçenin bahçesinde neler oluyor? Ben ilk bu sergi fikri ortaya çıktığında ve serginin ismi ortaya çıktı, My Fairy Tale, ne yapabilirim diye düşündüm ve Alice Harikalar Diyarı'nda benim en sevdiğim ve en etkilendiğim masallardan bir tanesi. Oradaki zamandan kopukluk, fiziksel dünyadan kopukluk beni her zaman çok etkiledi. Ve ne zaman, yani farklı yorumları da oldu. O farklı yorumların seyrettiğin zaman bambaşka bir yere de varabiliyorsunuz. Yani her seyrettiğinizde başka bir şey düşündürüyor sizi. Doğru. Ne yapabilirim diye düşündüm. Oradaki Kırmızı Kraliçenin kurduğu dünya, onun bahçesindeki o dinamik beni hep çok etkiledi. Aslında seyrederken acıyorsun da Kırmızı Kraliçenin durumuna. Yani o sıkışmışlığına, aslında sevgiye ne kadar muhtaç olduğuna, en ufak bir sevgide nasıl yumuşadığına ama etrafına karşı nasıl baskıcı bir
yönetim uyguladığını gördüğün zaman böyle üzülüyorsun ama sinirleniyorsun, kızıyorsun da. Mesela onun bahçesinde güllerin hepsinin kırmızı olmasını emrediyor. Yani her gül kırmızı olacak diyor. Oradan yola çıktım. Yani rengi oradan geldi ama her baskıcı rejimin bir sonu olduğu gibi işte beyazdan onu göstermeye de çalıştım. Yani beyazdan kırmızıya geliyor ama Sonra tekrar. sonra tekrar beyaz oluyor. Senin peri masalın neticede bu. Evet. Ama buradan çıkış noktanı, burada öne çıkardıklarını, bağlamlarını nasıl tarif edersin? Şöyle söyleyeyim. Normalde formlarımı üretirken aslında hikaye yazmasını seven bir insanım. Yani ürünün, eserin ortaya çıkmasından ziyade eserin geçirdiği süreç benim için önemli. Ve o süreç içerisinde hissettiklerim aslında formun üstüne yansımaya başlıyor. Şu an tam arkanda kalan eser bir döngü üzerinde. Oradaki spiraller aslında bir koçbaşı motifi ama baktığında mayalarda toprağın üzerine çizilen bir antik hikayeyi anlatabiliyor. Ben hikayeleri etkilendiğim, okuduğum, izlediğim, gözlemlediğim şeylerle meç etmeyi de seviyorum. Bu meç ettiğim şeyler eserlerime yansımaya başlıyor. Çünkü bir anda ürün üretmeye başladığınızda, yani eseri ortaya çıkarmaya başladığınızda form sizden bir şey talep ediyor. Beni dinle, beni anla, beni gör, beni hisset. Bunları işitmeye başladığınızda formun üstüne yansımalar dökülmeye başlıyor. O dökülmeler de zaten eserin ana yapısını oluşturmuş oluyor. Ve şu an mesela duymadığımız o fısıltılar da bu eserin bir parçası. Çünkü konuşma var işin içerisinde. Benim toprakla olan konuşmam, benim toprakla olan bağım, o bağ aslında kendini ortaya koyuyor. Ve ben aslında bunu oluştururken de, bu sergiye dahil olurken de evet ben bir hikaye yazıyorum ama şimdi masala dönüyor. Şimdi bir masal ortaya çıkıyor. Evet Kemal, aslında hani benim peri masalım deyince hani masal ve burada bir hikaye anlatıcılığı, bir masal anlatıcılığı var ve kendimizi hani bir masalın içinde bulmayı hayal ediyoruz buraya gelirken. Ve senin eserlerinde o masalın içerisinde, hatta o masal fanusunun içinde bulmuş gibi de hissediyoruz ve iki farklı renkte, farklı duyguda eser var. Hani senden özetlemeni isteyeceğim. Hani senin bu sergiyle olan bağın, ilişkin ve bunlar bize aslında nasıl bir masal anlatıyor? Yani bu işler aslında biraz böyle insanın kendi iç dünyasına yönelmesi ve işte kendi doğasını yaratması ya da kendi cennetini yaratması üzerine kurguladığım işler. Çünkü dışarıda çok böyle tekinsiz bir dünya içinde yaşıyoruz artık günümüzde. Bu tekinsizlikten kurtulmak için insanların işte kendi kendine güvenli alanlar oluşturması üzerine kurguladığım bir işti bu. Çünkü bu dışarıdaki olan bu tekinsizliğe karşı bir şekilde bir savunma geliştirmemiz gerekiyor. Çevremdeki arkadaşlarım bunu genelde işte sosyal medyadan uzaklaşarak ya da işte kimisi ülkeyi terk ederek, kimisi televizyon izlemeyerek, kimisi haberleri takip etmeyerek yapmaya çalışıyor. Ben de kendi iç dünyama yönelerek, kendi dünyamı yaratma üzerine bir şekilde savunma geliştirdim. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık.